Merhaba canlar, ben Nazan Özbay. Bilinçli nefes eğitmeni, yaşam koçu, aynı zamanda Access Consciousness sertifikalı kolaylaştırıcısı. Yani Access Bars, Facelift, beden prosesleri ve Access Foundation kolaylaştırıcısıyım. Sizlerle YouTube kanalımda biliyorsunuz birlikte oluyoruz. Bakış açılarını ve bu konuda aslında yaşamınızı kolaylaştıracak araçları paylaşıyorum her zaman olduğu gibi. Birçok aracımız var. Birçoğunu da zaten sizlerle paylaştım ve paylaşmaya da devam ediyorum. Ve paylaşabilecek aslında çok daha fazla aracımız var. Araç derken kastettiğim ne? Aslında biz farkında olmadan bu yaşamda, yani bu kutupluluk realitesinde iyi, kötü, doğru, yanlış, güzel ve çirkinin arasında gidip geliyoruz. Yani birçoğumuz iyi insan olmak için eğitildik, iyi insan olmaya yönlendirildik. Neden? Çünkü bir kötünün varlığından dolayı. Kötü olmamak için. Kötü ile ilgili tanımlara sahibiz tabii ki. Kötünün ne olduğu ile ilgili. İyi ile ilgili de tanımlara sahibiz. İyinin ne olduğu ile ilgili. Dolayısıyla yaşam bunun üzerine kurulu. Doğrunun ne olduğu ile ilgili bir tanıma sahibiz. Tabii ki yanlışın ne olduğu ile ilgili bir tanıma da sahibiz. Ve bütün seçimlerimizi yaparken sanki İşte olumlu, olumsuz, negatif, pozitif, bu kelimeler de biliyorsunuz aynı zamanda kutupluluk realitesinin kelimeleri. Çünkü negatif varsa zaten pozitif var. Değil mi? Olumluluk varsa aynı zamanda olumsuzluk var. Dolayısıyla hepimiz olumlu insan olmaya gayret gösterirken, bunun doğru olduğunu kabul edip bu doğruluk için çaba sarf ederken, bir taraftan aslında yanlışı yapmamak ya da olumsuz olmamak üzerine ne kadar savunma yaptığımızın da farkına varamıyoruz. Ve bir düşünceyle ilgili farkında bile olmadan ya uyumlanıp hemfikir oluyoruz ya da tepki gösterip reddediyoruz. Kutupluluk evreni bizi böylesine işte içerisine hapsediyor. Ve farkına bile varmıyoruz. Oysa ben onlarla aynı şeyi düşünmüyordum. Ben onlardan farklı olduğumu biliyordum dediğimiz yerde bile bir bakıyoruz ki onlar gibi olmuşuz. Yani annemin en kızdığı davranışıydı. En kızdığım şeydi. Asla onun gibi olmayacağım diye kendime hatta söz verdim, yemin ettim. Ama bir gün bir baktım, çocuklarımla ilişkimde aynı annem gibi davranıyor oluyorum. Ve bununla baş edemiyorum artık. Daha gençken biraz daha kolaydı ama gittikçe daha çok farkına bile varmadan içinden çıkılmaz bir hale geldi ve artık bastıramıyorum ve bununla yaşayamıyorum. Ya da başka örnekler, bunun gibi verebileceğimiz dünya kadar örnek var. Ve ne yapıyoruz orada? İşte bir şeyle uyumlanıyoruz, hemfikir oluyoruz, aynı fikirde oluyoruz. Tamam, zaten aynı fikirdeyiz. Ama karşı çıkıp tepki gösterdiğimizde de aslında aynı şeyin içerisine nasıl hapsolduğumuzun farkındalığında olamıyoruz. İşte sizi davet ettiğim yer bugün burası. Bunun ötesinde bir yer var. Peki bunun ötesine nasıl geçeceğiz canlar? Bunun ötesine işte benim sıklıkla eğitimlerimde verdiğim araçlarla kendinizi güçlendirebileceksiniz. Yani bu biraz enerjiyi değiştirmekle ilgili. Biliyorsunuz, söylüyorum size, yeni bir dil öğreniyoruz diye, soru dili. Yeni bir dil öğreniyoruz, enerji dili diye. Bunu benden duydunuz, duymaya da devam edeceksiniz elbette. Çünkü gerçekten çoğumuzun bilmediği bir dildi. Konuşma dilimizde bu yoktu. Soru sormak ve sorunun yanıtını beklemeden sadece enerjisini takip etmek. İlk bunu söylemeye başladığımız zaman herkes gerçekten çok tepki göstermiyor mu? Nasıl yani? Nasıl? Soru soracağız, cevap beklemeyeceğiz. Peki ne olacak? Zihin her zaman olduğu gibi içinde olduğumuz o durumu anlamaya çalışıyor, tanımlamaya çalışıyor. Neden? Kontrol edebilmek ve gerçekten o sınırlı evrenin içerisinden kendi konfor alanında kalarak yaratımını sürdürebilmek için. Ama bir soru sorduğumuzda işte zaten o bizim konfor alanından çıkmamız son derece kolaylaşıyor. Çok kolay oluyor. Soru sormak aslında bir nevi o bütün bizim sahip olduğumuz hesaplamaları, algoritmaları bum diye patlatıyor ve yıkıyor. İşte soru sormayı öğrenmek, soru sormanın enerjisi olmak yeni bir dil değil mi Allah aşkına? Yani çocukluğumuzdan beri büyürken bize soru sormayın demediler mi? Ya da soru sormayı sonuna soru işareti koyduğumuz ama aslında bir döngünün içerisinde, bir kısır döngünün içerisinde sıklıkla kalmamıza neden olan, neden bu benim başıma geldi? Niye ben böyle insanlarla bir arada olmak zorunda mıyım? Niye benim hep işim böyle gidiyor gibi farkında olmadan bizi aynı döngünün içerisinde tutan, yepyeni bir alana açılmamızı engelleyen
Sorular sormayı öğrendik. İşte burada sizi davet ettiğim yer, yeni bir dil derken kastettiğim soru dili. Soru sormayı öğrenmek ve soru sormanın gerçekten aslında bizim hayal bile edemeyeceğimiz, belki zihnimizle hesaplayamayacağımız ama bu evrende var olan, yaratabileceğimiz o olasılıklar evreninin kapılarını açabileceğini, nasıl açabileceğini öğreneceğiz. Yeni bir dil öğreniyoruz, enerji dili diyorum biliyorsunuz. Özellikle Access Foundation, lütfen bir yere not edin. Access Bar sınıfı aldıktan sonra alabileceğiniz muhteşem bir 3,5 günlük çalışmadır. 4 gündü, şimdi 3,5 güne indi. Muhteşem bir çalışmadır. Çoğunuz soruyorsunuz, ne olacak? Access Foundation tamam beni çekiyor, enerjisi cazip, orada olmak istiyorum ama ne olacak? Nasıl bir şey bu? Gerçekten nasıl bir şey? Enerjiyi anlatmak çok kolay mı? Görebilir, tutabilir, dokunabiliyor muyuz? Hayır. Ama aslında hepimiz algılıyoruz. Gülümseyen bir insan gördüğünüzde, kalpten gülümsediğini gördüğünüzde o insana bir sıcaklık hissetmiyor musunuz hepiniz? Bu bir enerji değil mi? Ya da böyle kızgın, öfkeli birini gördüğünüzde anlamıyor musunuz o insanın kızgınlığını, öfkeliğini? İşte enerji böyle bir şey. Ne tutulabilir, ne görülebilir, ne dokunulabilir ama biliriz. İşte enerji dilini daha bilinçli bir yerden yaşayabilmek. Peki ne oldu? Ben bu seçimi yapacak adam değildim. Ben asla böyle bir insan değildim deyip kendi bazen seçimlerimize şaşkınlık yaşamıyor muyuz? Olmuyor mu? Niye bu benim başıma geldi? Ben bunu yaşayacak birisi değilim. Nerede hata yaptım deyip baktığımız bir yer oluyor. Farkında bile olmadan. Oysa ben buraya diyorum ki bilinçsizlik canlar. Bilinçli yani bizim bilinç tanımı biliyorsunuz Access Consciousness'ta yargısız olmak, her şeyi ve herkesi alıp kabul etmeye kendini açabilmek. Bu kolay mı bu realitenin içerisinde? Elbette kolay olduğunu söylemiyorum ama bu gerçekten bu konu üzerine odaklanıp kas geliştirmek gibi çalışmayı içeriyor beraberinde. Ve Access Foundation'da işte bu alanda çok kolay, çok hızlı, hemen o enerjinizi değiştirecek, o enerji dilini biri size böyle zorlamadan, bir egzersiz bile yapmadan bizim proses dediğimiz o küçük hayatınıza katkıyla enerjetik alanınızdan gitmesini sağlayacağız. Bu kadar kolay oluyor. Ve kolay dememin nedeni şu canlar. Yani çünkü bugüne kadar yaşamın içerisinde hepimiz zorun değerli olduğu, mücadele etmemiz gerektiğine dair bir altyapıdan geliyoruz. Hepimiz dedim ama mutlaka hani çok fazlamız. Elbette kolaylığı seçenler vardır. Ama birçoğumuz kolektif olarak bu topraklarda, bu aile ilişkilerinde mücadele etmemiz gerektiğine dair bir bakış açısıyla yetiştik ve gerçekten de zorun değerli oldu. Ya bu doğru değilse, ya gerçekten kolay olan bizim için gerçekten çok değerliyse ki öyle. İşte enerji dilini öğrendiğimizde, enerjimizi değiştirdiğimizde, çünkü bunu çok kolay yapıyoruz Access Foundation'da, enerjimiz değişiyor ve bunun için çaba bile sarf etmemize gerekmiyor. Çabasız bir çabayla tak diyoruz o enerjetik alandan bambaşka bir yere evriliyoruz. Başka seviyelere evriliyoruz ve bilinçleniyoruz. Bilinçlenmek, yargısız bir alandan seçim yapmak, evreni anlamak, evrenle iletişimimizi güçlendirmek, kendimizle ilişkimizi güçlendirmek, bedenimizle ilişkimizi güçlendirmek. En önemli şey değil mi Allah aşkına? Kendimizle olan ilişkimiz. Eğer kendimizi deli gibi yargılıyorsak, kendimizi sevmiyorsak, başkasını sevebilmemiz mümkün mü? Başkasına yargılamadan bakabilmemiz mümkün mü? En yakın ilişkilerinizi göz önünüze getirin lütfen. Ne kadar çok yargınız var karşınızdaki kişiyle ilgili? Yani ne kadar duvar örüyorsunuz? Ne kadar ondan alıp kabul etmeye izin veriyorsunuz ya da onun vermeye çalıştığı şeyleri almamak için o duvarları kalınlaştırıyorsunuz, sertleştiriyorsunuz. Lütfen buna bir fark edin. Bunların hepsi yargı duvarları. Bunların hepsi bizim karar verdiğimiz tanımlar, sonuçlandırmalar. Alıp kabul etmeye izin vermiyoruz.
Bunları kendimizi korumak adına, kendimizi hayal kırıklıklarından korumak adına, kendimizi diğerlerinin bize zarar vermesinden korumak adına yapıyoruz. Çünkü daha önce kendimizle ilgili bu takım bunları yaşadığımız sonuçlandırmalarımız var. Ya bunlara tutunmayı seçmeseydik eğer, ya yepyeni seçimlerimizin olduğunu, ya bunları iyileştirmek, çözmek zorunda bile kalmadan yepyeni seçimler yapabileceğimizi ve bu duvarların hiçbirine ihtiyacımız olmadığını, bambaşka seçimler yapabileceğimizi bilseydik. Ve bu seçimleri yapabilmenin kolay yolu da en temelden başlıyor. Foundation demek biliyorsunuz temel demek. Yani bir binanın temeli sağlamsa üzerine güzel kurulur değil mi? Yani eğer sağlam bir temeli olmayan bir yer varsa ne olduğunu hepimiz deneyimliyoruz. Dolayısıyla bakış açılarımız, yaşamla ilgili her ne yaratacaksak, ilişkilerde sınıfta kalıyorsak eğer bilin ki sağlam bir bakış açısı erkekler ve kadınlar ve ilişkiler hakkında iyi bir ilişkinin öğeleri, iyi bir ilişki yaratmanın öğeleri hakkında bilinçli olmamamız nedeniyle ya da bizim hayallerimizdeki parayı yaratamıyorsak eğer para problemleri varsa ki aslında problem para değildir. Sizsinizdir de Access Consciousness'ın bakış açısındaki ben de bunun eğitimlerini, sınıflarını veriyorum. Para problem değil ve sizsiniz. Siz kendinizi para konusunda ne kadar eğittiniz? Hangi bakış açılarıyla yaşamınızı yaratıyorsunuz? Ya da paraya nasıl bakıyorsunuz? Parayı ne kadar alıp kabul etmeye izin veriyorsunuz? Para dediğimde, çok para dediğimde neler oluyor alanınızda? Bütün bunların üzerinden geçiyoruz. Yani bir yaşam kılavuzu. Access Foundation. Sakın gelmeyin. Sakın seçmeyin. Çünkü gerçekten yaşamınızı değiştirecek. Olan o basit, kolay, hızlı, etkili, güçlü araçları alacaksınız ve öncesi ve sonrası. Yani foundation öncesi ve foundation sonrası var. Niye böyle? Çünkü böyle. Yani bir daha asla aynı enerji olmayacak. Dolayısıyla seçip gelen canlara ben her seferinde sorarım. Son kararınız mı? Çünkü bir daha asla eskisi gibi ilişkiniz olmayacak. Kendinizle, bedeninizle, yaşamla ve diğerleriyle. Bu aslında size bir vaat değil canlar. Elbette ki sizin seçiminizde olan bir şey. Elbette ki sizin bu seçimleri alıp kabul etmenizle ilgili olan bir şey. Ama yaşamınızda eğer hoşunuza gitmeyen bir şey varsa ve bunun nasıl değiştirebileceğini, kolaylıkla nasıl değiştirilebileceğini arıyorsanız eğer kesinlikle seçmeniz gerektiğini söyleyebileceğim muhteşem bir sınıf Access Foundation. Dediğim gibi Access Bars aldıktan sonra alabileceğiniz yaşam kılavuzunu size sunan, yaşamınızı kolaylaştıracak muhteşem etkili bir sınıftır. Dolayısıyla sınıflarıma bekliyorum. Yüz yüze görüşmek dileğiyle hepinize hoşça kalın diyorum.